Merhaba Meraklı Bakışlar ailesi. Rus hapishaneleri, zorlu şartları ve katı kurallarıyla bilinir. Bu videoda Rus hapishanelerinin dünyasına yakından bakacağız. En kötü şöhrete sahip, tesisleri ve mahkumları kontrol altında tutmak için alınan aşırı önlemleri inceleyeceğiz. Dondurucu soğuklardan tecrit hücrelerine kadar bu hapishaneler en sert suçlulara bile korku salmak ve itaat etmelerini sağlamak için tasarlandı. Hazırsanız Rus hapishanelerinin karanlık ve ürkütücü gerçekliğine yakından bakalım. Polar Baykuş Hapishanesi, bir mahkumu medeniyetten en az 3 günlük bir mesafede, yıl boyunca buzla kaplı bir yerde, sonsuza kadar kalmaya mahkum eder. İşte bu işlenmiş her suç için nihai bir karar gibi görünse de acımasız gerçekliğinin yalnızca yüzeysel örneğidir. Resmi olarak Rusya Federal Cezaevi Hizmeti tarafından Ceza Kolonisi 18 olarak adlandırılan bu tesis, Kuzey Rusya'da Artik dairesine yakın bir yerde bulunur. Mahkumlar, Moskova'dan en yakın istasyona 2 günü aşkın bir tren yolculuğuyla gelirler. Ardından hapishaneye ulaşmadan önce birkaç kilometrede otobüsle gitmek zorundadırlar. Polar Baykuş Hapishanesi, gündelik gerçeklikten tamamen kopuk, kendi içinde ayrı bir dünyadır. Sıcaklıkların eksi 40'lara kadar düştüğü, kutup ayılarının bile nadiren görüldüğü bu bölge, hem dondurucu soğuğu hem de girişinde yer alan devasa baykuş heykeliyle adını almıştır. Polar Baykuş Hapishanesi, Rus ceza sisteminin ne kadar sert olabileceğini gösteren bir örnek olarak öne çıkar. Burada seri katillerden siyasi teröristlere kadar Rusya'nın en tehlikeli suçluları tutulur. Buradan kaçış, kat kat demir parmaklıklar, birçok kapı ve sürekli devreye gezen köpekler sayesinde imkansızdır. Mahkumlar, yalnızlık ve hapishanenin acımasız koşullarının dayattığı zihinsel baskı altında kalarak karanlık bir hayat sürerler. Polar Baykuş Hapishanesi'nde seri katillerden siyasi teröristlere kadar en sert suçlular tutulmaktadır. Bu kurumun en ünlü mahkumlarından biri 60'ın üzerinde cinayetten sorumlu Rus seri katil Alexander Pushkin'dir. O bir satranç tahtasının her karesine bir ölümle doldurma gibi bir sapkın hedefe sahiptir. Mahkum edildiğinde ömür boyu yalnız hücrede kalma cezasına çarptırılmıştır. Bu hapishane mahkumlara ağır psikolojik işkence uygulamaktadır. Bir mahkum tarafından insan ruhunu ezmek için tasarlanmış bir sistem olarak tanımlanan bu yer, mahkumları tek veya çift kişilik hücrelerde hapsediyor. Her gün bu zihinsel ıstıraba katlanmak kesinlikle işkence gibi olmalı. Ancak bu kişilerin işlediği korkunç suçlar göz önüne alındığında cezalarının yerinde olduğunu söylemek de mümkün olabilir. Buna rağmen hapishane yönetimi, mahkumların ızdırabını hafifletmek adına küçük de olsa bazı tavizler vermiştir. Her mahkuma günde 90 dakikalık bir yürüyüş izni verilir. Ancak bu da başka bir kafesin içinde demir parmaklıklarla çevrili yüksek beton duvarlarla kaplı bir alanda yapılır. Mahkumlar yalnızca gökyüzünün küçücük bir parçasını görebilir. Bence bu hapishane yetkililerinin oldukça düşünceli ve şefkatli bir girişimidir. Ancak iyilik yaparken bile mahkumların üzerinde sürekli bir güvenlik görevlisi devreye gezer ve mahkumlar sürekli izlenirler. Dolayısıyla mahkum gökyüzüne bakarak rahatlamaya çalışsa bile sürekli olarak içinde bulunduğu kaçınılmaz kaderin ağırlığını hisseder. Bu durum çilesinin asla sona ermeyeceğinin bir hatırlatıcısıdır. Psikolojik işkenceyi daha da derinleştiren bir diğer unsur ise mahkumların herhangi bir dostluk ortamından mahrum bırakılmasıdır. Bu durum en zorlayıcı yönlerden biri olarak görülmektedir. Çünkü Rusya'daki birçok mahkum, hapishane hayatının zorluklarını hafifletmek için birbirleriyle bağ kurup topluluklar oluşturur. Ancak Polar Baykuş Hapishanesi bu konuda tamamen zıt bir tablo sunmaktadır. Şu anda burada tutulan 300'ü aşkın mahkum, zamanlarının büyük bir kısmını sessizlik ve yalnızlık içinde geçiriyor. Mahkumlar hücrelerinde izole edilmiş durumda kalıyor. Ortak yemek yeme ya da grup halinde egzersiz yapma gibi herhangi bir toplu etkinlik şansı yoktur. 2 kişilik hücrelerde kalsalar da yalnızca hücre arkadaşlarıyla sınırlı bir etkileşim içinde olup konuşmaları bile kısık seslerle sınırlıdır. Ömür boyu süren bu cezalar boyunca tek iletişimleri hücre arkadaşları ve gardiyanlarla olur. Yılda bir kez aile üyelerini görme şansları olsa da
Bu süreç uzun bir kayıt işlemi gerektirir ve sert soğuklardan geçilen zorlu bir yolculuk sonucunda ancak birkaç dakikalık kısa bir buluşma ile sonuçlanır. Tüm bunları göz önünde bulundurursak, Polar Baykuş Hapishanesi'ndeki hayatın herhangi bir gerçek değeri olduğunu savunmak zor değil mi? Bu tesisteki varoluşun sadece monoton bir rutin döngüsünden ibaret olduğunu söylemek yanlış olmaz. Neşe yok, sadece fiziksel acı ve zihinsel ızdırap katmanlarına bürünmüş bir yaşam. Tüm bunlara rağmen şaşırtıcı olan bir gerçek var. Polar Baykuş Hapishanesi'nde bugüne kadar başarılı bir kaçış girişimi kaydedilmedi. 3 demir kapıyla güçlendirilmiş hücrelerde, 5 kat demir çitlerle çevrili bu tesiste ve 20 Kafkas çoban köpeği tarafından devreye gezen gardiyanların gözetimi altında kaçış ihtimali tamamen imkansız hale getirilmiş durumdadır. 2011 yılında Alexander Elistratov adında bir mahkum, günlük yürüyüşü sırasında bu teoriyi test etmeye karar verdi. Küçük bir demir parçasıyla kapıyı sıkıştırarak fark edilmeden kaçmayı başaran Elistratov, onu bekleyen Kafkas çoban köpeklerinin pençeleri ve dişleriyle karşılaştı. Neyse ki gardiyanlar zamanında müdahale etti ve Elistratov zarar görmeden yakalandı. Ancak kaçış girişiminin cezası olarak tecrit hücresine kapatıldı ve ne yazık ki birkaç ay sonra hayatını kaybetti. Bu olayın ardından hapishane yönetimi güvenlik önlemlerini arttırdı ve demir çitlere ek katmanlar ekledi. O zamandan beri hiçbir mahkum Polar Baykuş Hapishanesi'nin sınırlarını zorlamaya cesaret edemedi. Mahkumlar dondurucu soğuklar altında ölümü ya da tecridin psikolojisinin baskısı altında yaşamayı kabul ederek kaderlerine razı oluyorlar. Şaşırmaya hazır olun çünkü size Polar Baykuş Hapishanesi'ni bile aşan çok daha zorlu koşullara sahip başka hapishaneleri de tanıtacağım. Bu Türk hapishanesi, Polar Baykuş Hapishanesi'nden tamamen farklı bir cezaevi olarak Rusya'nın en tehlikeli hapishanelerinden biri olarak öne çıkıyor. Moskova'nın merkezindeki Tverskoy bölgesinde bulunan bu Türka, yaz aylarında kavurucu sıcaklara maruz kalıyor ve bu durum Polar Baykuş Hapishanesi'nin dondurucu soğuklarıyla tam bir tezat oluşturuyor. 17. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip olan bu Türka, Rusya'nın en eski hapishanelerinden biri olarak bilinir ve mevcut bina 1879 yılında Büyük Katerina döneminde inşa edilmiştir. Transit bir tesis olarak kullanılan bu Türka, zamanla çeşitli değişiklikler geçirmiş ve bugün siyasi muhalifler, devrimciler, teröristler ve hükümet karşıtları gibi geniş bir mahkum kitlesine ev sahipliği yapmaktadır. Bu Türka hapishanesi, Rusya'nın en büyük cezaevlerinden biri olmasına rağmen ciddi bir aşırı kalabalık sorunu yaşamaktadır. 10 kişilik olarak tasarlanan hücrelerde yaklaşık 100 kişi barınmaktadır. Bu aşırı kalabalık, mahkumların hastalıklara diğer faktörlerden çok daha hızlı yenik düşmesine neden olmaktadır. Rusya'da tüberküloz ve AIDS gibi hastalıkların yayılması giderek artarken bu Türka'nın dar alanları bu hastalıkların hızla yayılmasını daha da tetikliyor. Ayrıca birçok mahkumun uyuşturucu bağımlısı olması ve hücre başına sadece bir iğne bulunması AIDS'in hapishane nüfusu arasında hızla yayılmasına neden olmaktadır. Tüberküloz ve AIDS hem halk sağlığı hem de cezaevi sistemi için büyük zorluklar yaratmaktadır. Bu hastalıkların yayılması, aşırı kalabalık yaşam koşulları ve yetersiz sağlık hizmetleri gibi çeşitli faktörlerle daha da kötüleşmektedir. Özellikle bu Türka gibi kapasitesinin çok üstünde mahkum barındıran hapishanelerde hastalıkların bulaşma riski oldukça yüksektir. Mahkumlar arasındaki yaygın uyuşturucu kullanımı bu durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Hapishane içerisinde paylaşılan iğneler nüfus içinde AIDS'in hızla yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu sağlık sorunları sadece doğrudan etkilenen bireyleri değil, aynı zamanda acil müdahale ve çözüm gerektiren daha da geniş çaplı halk sağlığı sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bir hücrede 100 mahkumun sadece bir iğneyi paylaştığını hayal edin. Günün sonunda bu Türk hapishanesinde sağlıklı bir mahkum bulmak neredeyse imkansız hale gelir. Bu da burayı Rusya'nın en tehlikeli hapishanelerinden biri yapmaktadır. Hapishane sisteminde AIDS ve tüberkülozun yayılması neredeyse yetkililer tarafından planlanmış bir cezalandırma yöntemi gibi görünüyor ve mahkumlar üzerinde ek bir cezalandırma aracı olarak kullanılıyor. Resmi olarak Ceza Kolonisi 2 olarak adlandırılan bu tesis, Rusya'daki 7 süper maksimum güvenlikli hapishanelerden biri olarak öne çıkıyor. Perm krayında bulunan bu hapishane,
Daha önce bahsedilen cezaevlerine benzer şekilde ömür boyu hapis cezası alan mahkumlara ev sahipliği yapıyor. 1938 yılında özellikle din adamları olmak üzere siyasi muhalifleri düzeltmek amacıyla kurulan tesis, 1999 yılında ömür boyu mahkumların kalıcı adresi haline gelmiştir. O zamandan bu yana hiçbir mahkum herhangi bir sebeple serbest bırakılmamıştır. Bu Türk hapishanesinden farklı olarak Beyaz Kuğu, geniş bir kapasiteye sahip ve yalnızca yaklaşık 300 mahkum bulunuyor. Bu da hücrelerde 3 kişiye kadar barınma imkanı sağlıyor. Yine de hücre koşulları burayı Rusya'nın en korkulan hapishanelerinden biri haline getiriyor. Mahkumların günlük yaşamına dair bir fikir veren Beyaz Kuğu adı, hapishanenin parlak beyaz dış cephesinden ve gardiyanların mahkumları taşımak için kullandığı benzersiz yöntemden geliyor. Ellerinden kelepçelenen mahkumlar, hücreler arasında eğilerek yürümek zorundalar ve gardiyanlar onları yönlendiriyor. Beyaz Kuğu Hapishanesi, mahkumların dış dünyayla olan tüm iletişimlerini kesmek için tasarlanmıştır. Bu aşırı tecrit, mahkumların radyo, televizyon erişimini engellediği gibi ziyaretçi kabul etmelerine de izin vermez. Bu mahkumları sevdiklerinden ve değer verdikleri her şeyden tamamen koparan bir cezalandırma yöntemidir. Beyaz Kuğu Hapishanesi'nin diğer süper maksimum güvenlikli tesislerden ayıran bir diğer özellik de mahkumların dış dünyadan tamamen izole edilmeleridir. Mahkumların bazı diğer tesislerde olduğu gibi radyo ya da televizyon gibi imkanlara erişim hakkı yoktur. Ancak en çarpıcı detay, mahkum ziyaretlerinin tamamen yasaklanmasıdır. Bu katı önlem, Beyaz Kuğu Hapishanesi'ne giren mahkumların sevdiklerine son bir veda ettikleri anlamına gelir. Çünkü ölümüne kadar bir daha onları göremeyeceklerdir. Beyaz Kuğu Hapishanesi'nin mahkumları disipline etmek için uygulayabilecek en sert önlemleri aldığı görülüyor. Ancak bu tesise gönderilen suçluların işlediği suçların ciddiyeti göz önüne alındığında bu tür cezaların aşırı olmadığını savunmak da mümkün. Eğer bu suçlular sevdikleriyle olan bağlarını gerçekten önemsemiş olsalardı, suç işlememeyi seçebilirlerdi. Hapishane koşullarının kısa sürede zihinsel sıkıntıya yol açma potansiyelini göz önünde bulunduran kurum, tesis içinde psikologlar bulunduruyor. Bu profesyoneller, mahkumlara hücre arkadaşı atanmadan önce onları değerlendirerek uyum sağlamalarını ve olası çatışmaları en aza indirmeyi hedefliyor. Psikologlar, mahkumların içinde bulundukları ortamın psikolojik baskıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Bu da hapishane yönetiminin Beyaz Kuğu Hapishanesi'ndeki zor koşulların farkında olduğunun bir göstergesi. Yine de bu sert koşulları bir nebze hafifletmek adına gardiyanlar, mahkumlara günde 1 saate kadar yürüyüş izni veriyor ve haftada bir kez 10 dakikalık bir banyo yapmalarına izin veriliyor. Bu hapishanenin yetkililerinin cömert bir jesti değil mi? Diğer tesislerdeki daha kötü koşulları göz önünde bulundurunca mahkumların hücrelerinden çıkıp banyo yapabilmelerine izin verilmesi bile dikkat çekici bir durum. Şimdi sizi tanıştıracağım bir sonraki hapishane ise bu koşullardan bile daha kötü Kara Yunus Hapishanesi'dir. En dayanıklı suçluları bile kırabilecek bir cezanın ne olduğunu merak ettiyseniz, Kara Yunus Hapishanesi bu tanıma kesinlikle uyuyor. Resmi olarak Ceza Kolonisi 6 olarak adlandırılan bu tesis, 1745 yılında inşa edilerek Rusya'nın en eski cezaevlerinden biri haline gelmiştir. Yüzyılların geçmesine rağmen katı yaşam koşulları değişmeden kalmış ve burayı ülkenin en korkulan hapishanesi yapmıştır. Başlangıçta ömür boyu ağır işlerde çalıştırılacak mahkumlar için inşa edilen bu hapishane, adını girişinde yer alan siyah bir Yunus heykelinden almaktadır. Bir mahkum tarafından yapılan bu heykel, zamanla tesisi caniler, teröristler, çocuk istismarcıları ve özellikle yamyamlar gibi en acımasız suçlular için bir kale haline getirmiştir. Bu dönüşüm, Kara Yunus Hapishanesi'ni olağanüstü sert, aşılması imkansız bir yer haline getirmiştir. Mahkumlar, daha büyük hücrelerin içindeki izole hücrelerde yaşıyor. Bu hücreler, birbirini takip eden parmaklık katmanlarıyla çevreleniyor ve bu da onların 24 saat gözetim altında tutulmalarına olanak tanıyor. Bu, herhangi bir kaçış girişimini tamamen imkansız hale getirir. Bu dar alanlarda iki mahkum, yaklaşık 50 metrelik hücrelerde
sıkışık bir şekilde yaşamak zorunda kalıyor. Günde 4 kez sunulan sadece çorba ve ekmekten oluşan monoton bir diyetle beslenirler. Bu da onları sürekli ayakta durmanın mı, yoksa aynı yemeği sonsuza kadar tüketmenin mi daha büyük bir işkence olduğunu sorgulamaya iter. Kara Yunus hapishanesindeki rutin tek düzeliğiyle sınırlı kalmayıp günlük hayatın tüm yönlerini kapsar. Mahkumlar kitap okumak, gazete okumak veya radyo dinlemek dışında hiçbir eğlenceli ya da keyif verici aktiviteye izin verilmeden yaşamlarını sürdürürler. Bu monotonluktan tek çıkış noktası sıkı gözetim altında bir mağarada yapılan 90 dakikalık zorunlu egzersizdir. Ancak bazıları bunun gerçek bir egzersiz sayılıp sayılmayacağını sorgulayabilir. Polar Baykuş hapishanesine benzer şekilde mahkumlar topluluk hissinden tamamen mahrum bırakılır. Hapishane avlusunda açık hava etkinlikleri veya kafeteryada toplu yemek yeme fırsatı yoktur. Yemekler küçük bir delikten hücrelerine verilir ve mahkumlar bunları hücrelerinin içinde tüketirler. Hücre transferleri sırasında gözleri bağlanır. Bu hapishane yönetiminin talimatlarına göre mahkumların çevrelerine aşina olmamalarını engellemek amacıyla yapılır. Olası kaçış planlarını engellemek için Kara Yunus hapishanesine yeni getirilen mahkumların da gözleri bağlı olarak transferi gerçekleşir. Kara Yunus hapishanesinde dikkat çeken bir diğer unsur ise hali hazırda yaklaşık 700 mahkumu barındıran hapishane, 900 civarında gardiyan tarafından devriye gezilerek denetlenir. Mahkumların kimlikleri, işledikleri suçlarla dikkatlice etiketlenmiştir. Eğer bir gün hapishanenin koridorlarında yürürseniz, mahkumların işledikleri suçları görmek sizi dehşete düşürebilir. Bir düşünün, bir kişinin hayatı boyunca 44 kadına tecavüz edip 5 masum çocuğu öldürdüğünü hayal edin. Ya da başka birinin kendi arkadaşını öldürüp bedenini parçaladığını gözünüzde canlandırın. Ne kadar inanılmaz gelse de Kara Yunus hapishanesinin duvarları arasında bu korkunç suçlar gerçektir. Bu hapishanede 44 çocuğa saldırmış ve 5 çocuğun hayatını sonlandırmış bir adam bulunmaktadır. Vladimir Nikolov adında yamyamlığı ile ünlü bir mahkum, sarhoş olduğu bir tartışma sırasında bir arkadaşını öldürmüş, kurbanı parçalara ayırmış ve bazı organlarını yemiştir. Daha da korkutucu olan ise kalan parçaları kanguru eti diye tanıtarak farkında olmayan bir aileye satmıştır. Böylesine derin bir sapkınlığı anlamak gerçekten zor değil mi? Kara Yunus hapishanesindeki bir diğer kötü şöhretli mahkum ise Alexander Masik'tir. Daha önce başka bir hapishanede cinayet suçundan cezasını çekmekte olan Masik, hücre arkadaşını vahşice öldürüp bedeninin bazı parçalarını yedikten sonra Kara Yunus'a transfer edilmiştir. Ancak işledikleri korkunç suçlara rağmen hapishane yönetimi şaşırtıcı bir şekilde onlara atölyede çalışarak ya da dikiş makineleriyle üretim yaparak para kazanma şansı tanımaktadır. Bu sayede ek gıda ve kişisel eşyalar satın alabilirler. Ayrıca mahkumlara yılda 4 ziyaret hakkı da verilir. Bu da işledikleri suçların ağırlığını göz önüne alındığında aşırı bir hoşgörü olarak görülebilir. Kara Yunus hapishanesi, zaman içinde mahkumlara pişmanlık ve içsel bir değerlendirme fırsatı sunma konusunda dikkate değer bir başarı göstermiştir.